sanatçı dostumuz, arkadaşımız ve yazar dostumuz Onur Akay'la görüşeceğiz, konuşacağız, tartışacağız dostlar. Sevgili Onur, öncelikle, başın sağ olsun diyorum sana. Bir yakın arkadaşını, dostunu kaybettin. Nasıl oldu? Bize bir özetler misin lütfen yaşadıklarını son 2-3 günde? Çok teşekkür ediyorum. Rica Dostlar sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin inşallah. Bilal Özcan TV'nin tüm izleyicilerine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok sevdiğim dostlarımdan, Yeşilçam'ın da efsane isimlerindendir Banu Alkan. Banu ablayla çok eski yıllardan beri görüşürüz. 2010 yılından bu yana. Onların da Altınoluk'ta evi, Akçay, Altınoluk yakın Bilal abicim. Ortak dostlarımız vasıtasıyla Banu ablayla tanışmış. Çok güzel böyle dostluk günlerimiz olmuştu. Daha sonra da abisiyle tanışma fırsatı yakaladım. Osman Alkan. Onun ailece görüşürdük. Sürekli bir arada olurduk. Çok güzel anılar birikti. Türk sanat müziğini çok severdi. Sesimi çok severdi. Şarkılar söylerdim sürekli. Banu ablayı arardık, konuşurduk. En son geçtiğimiz günler Bilal abicim, ben dışarıdaydım, evde değildim. Bana gelmiş öğle saatlerinde. Osman Alkan. Osman Alkan. Evet. Ve ben geldiğimde bana komşularımız söyledi. Banu Alkan'ın abisi Osman Alkan geldi dedi. Telefonun bir problem yaşamış sanırım. Bana ulaşamamış. Evet. Geçer zannediyorum. Herhalde bir yere davet edecekti beni. Çünkü sonra başka bir yere gitmiş. Ondan sonra da tam böyle taşlarını aramış. Onu alacaklarmış arabayla. Bulunduğu yerden çıkarken kaldırımda taşa takılıyor Bilal abicim. Kaldırım oraya böyle kamerada da görmüşler. Uçarak düşerek kafasını çarpıyor. O anda beyin kanamasından maalesef kaybettik. Çok büyük bir üzüntü yaşadık. Böyle ani ölümler. Çok zor. Tabii arkadaşlarım çıkmış arabayla. Yerde yatarken onu görünce çok kötü olmuşlar. Anında Banu ablayı aramış tabii yakın arkadaşlarından Bey. Banu ablaya da böyle hani birden söyleyince o da hastaneye kaldırılmış, baygınlık geçirmiş İstanbul'da. Bir hafta önce böyle bir hafta 10 gün önce bizdeydi. Hatta seninle bile telefonda abicim biliyorsun. Tabii, ben de konuştum. Beni konuşturdun. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cenaze töreninde bu derdi. Usta gazeteci derdi. Ondan sonra da Banu abla geldi. İşte kardeşleri geldiler. Almanya geldi. Böyle bir hafta önce de otururken şey demişti. Bana bir o gün cenazede de taktığım basında da görüntü turuncu bir şal var. Onun aynısı bende de vardı. Kendisi de vardı. Onu bana hediye etmek istedi. Ben de dedim Osman bende de var. Bunu sen kullan dedim. Aynısı dedim. Yok dedi. Dedi beni anarsın boynunda taşırsın dedi. Ve Banu ablayı aradık. Banu ablayı da seni çok özledim dedi. Dünyada bak öleceğim gideceğim gel bir görüşelim dedi. Çok zaman oldu dedi. Uzun zamandır Banu abla gelememişti ama gelmek istiyordu. O da çok özlemişti Osman abi. Geleceğim demişti. Maalesef ki işte böyle bir durumla karşılaştık. Cenazesine geldi. Çok üzüldü. Ayakta durdu. Cenaze törenindeydik. Dostları, sevenleri, ailesi vardı. Bilal abicim. Çok büyük bir acı. Yani kardeş acısı. Allah geride kalan kardeşlerine uzun ömürler versin. Banu Alkan'a uzun ömürler versin. Hepsine ve başsağlığı diliyorum. Amin. Amin. Tekrar başın sağ olsun güzel kardeşim. Allah rahmet eylesin Osman kardeşimize. Ne yapacaksın? Hepimizin başına gelecek ölüm. Allah beterinden saklasın. Allah bitirmesin. Evet. Amin. Amin Bilal abi.
Güllü'nün vefat olayıyla ilgili gelişme var. Salondaki kameranın fişini kim çekti? Salondaki kameranın fişini kim çekti? Bunu da konuşacağız. Ve 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 yasaklı maddede 7 ünlüye yasaklı madde operasyonu düzenlenmişti ünlülere 1,5 ay kadar önce. Evet. Hatırlarsınız. Bir jandarma operasyonuydu. Sabahın erken saatinde evlerinden alınmışlardı. O konuda bir gelişme oldu. Yapılan tahlillerde yasaklı madde bulunmayan kanında, saç telinde bulunmayan 7 ünlü artık takipsizlik kararı verildi onlarla ilgili. Savcılık onları dosyasını kapadı. Onlarla ilgili soruşturma yapılmayacak. Ancak haklarında soruşturma devam eden ünlüler var. Mesela İrem Derici ben temizim, bende bir şey yok, ben hiç kullanmadım falan diyordu ama o takipsizlik verilen ünlüler arasında değil. Onun hakkında soruşturma devam ediyor. Kubilay Aka yine öyle soruşturma devam eden ünlüleri okuyorum. Kaan Yıldırım, Berrak Düzünataç, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu kardeşler. Zinet Salih de ben temizim diyordu. Hiç diyordu hayatımda ben sigara içmem diyordu. Birce Akalay yine öyle açıklaması var. Dilan Polat zaten her dakika ağlıyor, öldüreceğim kendimi, bana iftira atıyorlar. Engin Polat, Metin Akgülger şu anda Hande Erçel'le sinema filmi oynuyor. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Ne diyorsun sevgili Onur Akay? Yani bu ünlüler, haklarında soruşturma devam eden ünlüler gerçekten uyuşturucu kullanıyor olabilirler mi? Yoksa yani bir yanlışlık mı oldu? Tahliller falan yapıldı ama yani işlerinde ben masumum diye feveran edenler de var. Var. ilgili konuşuyorlar. Yeşil Evet, reçeteyle ilgili. Bilal abicim ama yani bu devletin yaptığı bir soruşturma ve yani ben bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Temiz çıkanlar temiz çıktı. Demek ki gördüler ki e, kan tahlillerinde evet. yaptıkları diğer testlerde ki çıktı yani. Ama tabii temiz raporlar var olan kişiler ama lekelenen itibarlar da oluyor değil mi Bilal abicim? O yönden de bak. Yani işte biz söylemiştik diyenler oldu. Temiziz diyenler oldu ve onurları kırılan isimler oldu. Oldu. Yani Evet. daha mı dikkatli acaba bu operasyonları yapmak lazım? En başta yani bütün böyle hani baskın yapıp da ünlü isimlerini lekelemeden önce bir kesinleşmiş bir şekilde e, bulduktan sonra mı ya da araştırmaya göre gizli mi tutulması lazım? Çünkü hiçbir suçu olmayan, hiç kullanmamış kişilerin de itibarı vermesi de iyi bir şey değil bence. Çok haklısın. O yönden de bakmak lazım. Çok doğru söylüyorsun. Bu 7 kişi şimdi yani uyuşturucu kullanıyormuş muamelesi gördü halktan. Tabii, Jandarma sabahın erken saatinde niye evinden alsın diye düşündü insanlar. Ee, değil mi? Bu 7 Linç ettiler sosyal medyada. tabii yani orada o büyük bir yanlış. Orada yani isimlerini açıklamayacaksın. O zaman gizli tutacaksın operasyonu yani jandarma olarak. İnsanlar boşu boşuna şimdi halkın gözünde yasaklı madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Acaba neden bir ateş olmayan yerden duman çıkmaz? Neden jandarma onları evinden alsın filan gibi bir sürü yorumlar hala yapılıyor. Çok kişi de içerikleri okumadan başlığı olarak isimleri gördüğü zaman kullanıyor diye öyle de kalıyor. İşte bir kalıyor halk arasında. Artık ona o damga vuruluyor. Her zaman uyuşturucu kullanıyor diyor. Kulaktan kulağa yayılıyor Bilal abicim. Aynen ya. Aynen bak mesela bu Özge Özpirinççi bu Çağatay Ulusoy'a operasyon yapıldığı zaman o yıllarda o yıllarda yine gözaltına kızcağız. Bu sefer yine aynı bu operasyonda yine gözaltına alındı. Fakat temiz çıktı. Şimdi kız o zaman da Evet. belki torbacılar onun ismini verdi. Şimdi de vermişler. Yani
iftira atıyorlar, sallıyorlar. Akıllarına gelen, akşam dizide izlediği oyuncuyu aklına geleni veriyor. Mesela Hadise'ye gıcıktı demek ki torbacı. Hadise'nin ismini vermiş. Hadise temiz çıktı. Demet Evgar mesela ismini vermişler. Temiz çıktı. Bunun gibi. Yani insanların böyle Ama çok yanlış yani, torbacının lafıyla böyle açık ulu orta yapılmamalı diye düşünüyorum Bilal abicim. aynen aynen Ama olanların da e, lanse edilmesi, toplumda ön plana çıkarılması, kullananların da yasaklı maddeyi gerekli ki e, örnek olsun. E, tabii Diğerleri de, diğer kişiler de bak biz de kullanırsak itibarımız böyle olur. Şu diziden reklamlarda oynayamayız. Bu projeleri elimizden kaçırırız diye korkarlar. Ama Bilal abicim bir de ortamlar da var bu piyasada. Şimdi ünlü isimler istemeden uyuşturucu kullanılan ortamlara girebiliyor, arkadaş çevrelerinde bulunabiliyor, telefondan o onu aramış olabiliyor. O şekilde de bir bilgi almış da olabilirler diye düşünüyorum. Bu piyasada böyle ortamlar olabiliyor. Bir ses sanatçısının sazları mesela kullanıyordu, ben biliyorum. Kuliste sanki o da bir kere kullanıyor gibi e, soruşturma görmüştü. Çok önce oluyor bu tabii de. İşte yani bunun gibi ortamlardan da kaynaklanabilir. Kişiler ortamlara da dikkat etmesi lazım bence. ses sanatçılarının sazlarının çok önemli bir kısmı kullanıyor. Bunu bütün piyasa bilir, bütün Evet. polis de bilir. Esmer vatandaşlarımız özellikle çok yetenekliler. Müzikte çok yetenekliler, enstrümanda. Ama işte öyle bir kötü alışkanlıkları var. Kulise girersen duman altı olursun. E, Fakat o Evet. ortamlara girip çıkan herkes alışıktır. Kimse bir şey demez. Ama böyle bir şey eskiden vardı. Yani biz muhabirken girip çıkarken kulislere çok karşılaşırdık. Ama şimdi nasıl Şimdi bilmiyorum. evet, eskiden daha çoktu. Şimdiki genç nesil, yeni nesil Evet. daha çok bilinçli, daha dikkatli. Kullanıyorsa da çok ulu orta kullanmıyor eskisi gibi. Çünkü birçoğu artık konservatuvarda okuyor. Zaten doğuştan yetenekliler, biliyorsunuz. Romanlar olmasa müzik olmaz vallahi Bilal Olmaz. abiciğim. Öyle değerliler ki Bütün e, dünyada. evet, evet, gırtlak yapıları olsun. O küçücükken 16 yaşında, 15 yaşında bizim konservatuvarın yüksek lisansını bitirmiş kanun bölümünden diyelim. Onların 15 yaşındaki çocuğu kadar çalamıyorlar, eşlik edemiyorlar. Eşlik etmek ayrı bir sanat. Tabii, tabii, tabii. Tabii, tabii. Roman vatandaşlarımız hakikaten öyle. Yani bütün Herkes dünya. bilir de öğretemez derler ya öğretmenlikte Bilal abicim. Evet, Herkes çalar da eşlik de edemez. Eşlik etmek diye bir şey de var soliste. tabii. Yani e, ondan dolayı onlar çok değerli ama eskiden aynen dediğin gibi öyleydi. 90'larda, 2000'lerde ben de çok yaşadım bazı şeyler, biliyorum, evet. Evet. Babalarını örnek almadılar. Abilerin babaları konservatuvara da devamsızlık yapardı. Çünkü geceleri çalışıyorlar, hep ekstralarda. Ertesi Ya gün okula gelmiyorlar, devamsızlıktan kalıyorlar. Şimdiki yeni nesil daha bilinçli. Eğitime çok önem veriyor. Ben çoğuyla bildiğim için kitabımda var ya Bilal abicim. Türk musikisiyle makamların oluşması ve seyir tekniği. Hepsi evet. beni ararlar, sorarlar, derslerde işliyorlar öğrenciler Türkiye genelinde, okullarda, üniversitelerde. Bana bazen sorular sordukları için hepsini biliyorum. Yeni nesille hep böyle sürekli temas halindeyim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sevgili Onur Akay, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili de sizleri mutlu edecek bir haber verecek, bazı şeyler anlatacak arkadaşlar. Biraz sonra o konuyu konuşacağız ama Demet Akalın'ı konuşalım diyorum. Demet Akalın ne kadar Evet, güzel, sürekli olarak işlere gidiyor. Bu Haziran'da çıkan, Sefo ile çıkardıkları o şarkı da çok güzel ilgi gördü. Yerine Dur şarkısı. Zaten yıllardır şarkılarıyla beğenilen bir isim. Hep üst üste koyuyor. Şimdi en son çıktığı sahnede şöyle bir konuşma yaptı. Ben dedi mezar taşlarını okuyorum. Kim evet. kaç yılında vefat etmiş merak ediyorum. Bakıyorum mezar taşlarına. En son dedi
böyle dedi mezar taşlarına bakarken ayağım sen bir kay dedi. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyordum az kalsın dedi. Sonra belimde bir ağrı, hani tabii kurtulmuş, dengede kalmış ama beli kaydı herhalde. Belimde bir ağrı dedi. Bana dedi iğneler vurdular dedi. Öyle geldim buraya sahneye çıkabiliyorum dedi. Bu ara kendimi çok beğeniyorum. Herhalde ondan olsa gerek nazar değiyor bana dedi. Yani şimdi Demet, tamam da yani mezarlıklarda herhalde gittiği mezarlık uçurum kenarında mıydı? Nasıldı? Yani ya insanın Allah korusun, Allah göstermesin ama mezar çeker insanı ya. Böyle bir şey olabilir mi? İşte gördük yani. Ne işin var senin? Niye gidiyorsun oralarda aranıyorsun ya? Nasıl bir enteresan bir meraktır bu? Onur, ne diyorsun yani? Ben, ben de şaşırdım. Yani ilk kez duyuyorum. Hiç daha önce böyle bir merak olduğunu söylemedi herhalde, değil mi? Yok, hiç, Bilal ben ilk abicim. defa duyuyorum. Ama Ben de ilk defa duyuyorum. ama internetten de araştırabilir. Yani illa mezar taşlarına bakmasına gerek yok, değil mi? Kim Değil. hangi tarihte öldü? Bazı kişilerin mezar görüntüleri bile var. Oradan da okuyabilir. Var. Araştırabilir kişileri merak ettiği tarihi isimleri. İşte eski değerli sanatçılarımız olabilir. Kimleri merak ediyorsa. Herhalde sıradan herhangi bir insanı herhangi bir mezarlığa girip de bakıyordur diye düşünmüyorum. Acaba bu şeyde e, Eyüp Sultan'daki meşhur birçok ünlü ismin de yattığı mezarlıktan mı bahsediyor? E, Pierre Loti'deki. Ha, olabilir. Orada da yüksek ve böyle bir yükseklik var. Orada bir şey Evet. var. Tepe var. Orada da tarihi isimler var, efsane isimlerin mezarları Var. 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 Belki onları mı okuyor merak ediyor ama şimdi bir popstar kimliği de var. Evet. Popstar, ünlü isim, televizyona çıkanlar Bilal abicim daha bir başka insanların gözünde görülüyor. Mesela ben e, seneler önce tabii böyle hep o zaman müzik programları çoktu. Sabahları, öğle kuşağı, akşamları, gece bile olurdu Bilal abi. Çok ilginçti. Hepsine katılırken bir yerde otururken yanımda da böyle 5-6-7 yaşlarında işte ilkokula yeni başlamış sanırım bir çocuk. Hani bir ortamdayız. Ben de tuvalete gideceğimi söyledim. Kalkmıştım, sormuştum lavabo nerede diye. O çocuk geldiğim zaman bana dedi ki televizyona çıkanlar da tuvalete gider mi dedi. Çok, beni çok severdi. Küçücükken izliyordu. Öyle sonra büyüyünce de yanıma geldi ama çok şaşırmıştım bunu seneler önce. 90'ların sonları falan böyle. 97-98 yılları. Evet. İşte o da böyle popstar kimliği var ya Bilal abicim. Hepimiz gibi ölümü düşünen, nazardan korkan, işte hayatın kırılganlığının farkında olan sıradan bir insan olduğunu aslında hatırlatıyor böyle açıklamalarla da. O yönü de güzel. Ama tabii nazar dediğin gibi mezar çeker. Tehlikeli yani uzaktan bir işte dua okuyup geçmek lazım herhalde değil mi? Öyle çok fazla Tabii, evet. Ama tabii. cenaze de önemli bir şey. İnsana başka şeyleri yani bu dünyanın fani olduğunu hatırlatıyor. İşte ben dün onu yaşadım Bilal abicim. İşte 3 gün önce gördüğün kişi tabutta çok toprağa veriliyor. O da hayatın bir gerçeği. Hayatın bir gerçeği. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Ee, Onur Akay. Evet, Demet Akalın da demek ki Demet Akalın da manevi hayattan, manevi dünyadan da kopamıyor. Her ne kadar popstar Evet Fatih olsa, Rekli de mesela evet, Bilal abi küs gitmek yani barıştığını söyledi. Kimseyle küs gitmek istemiyorum diye de hatırlatmıştı geçtiğimiz günlerde. değil mi? Yine böyle e, bir manevi yönü hatırlatmıştı Evet, Demet Akalın. evet. Demet Akalın'ın görünen yüzünün arkasında aslında bambaşka böyle bir kişilik olduğunu da anlıyoruz. Dilek Şenyurt, hoş geldin Tabii. Dilek Şenyurt. Özel üyem, özel abonem Dilek Şenyurt. Sana da selam veriyor Onur Akay. Hepimize selam Çok veriyor selamlar. arkadaşlar. Hep okuyorum. Konuşurken bile aşağıya okuyorum Bilal abicim. Okuyorsun değil mi? Herkese teşekkür ediyorum o güzel mesajları için. Evet. Türkiye saatiyle kaçta başlıyorsunuz diye demin bir arkadaş yazdı. 18'de başlıyoruz arkadaşlar Türkiye saatiyle canlı yayına.
18'de başlıyoruz. Sevgili Onur Akay'la ve ben yalnız yaptığım zamanlar 18'de yapıyorum. Haftada 2 gün, Salı ve Cuma günleri ise astroloji uzmanı İpek Hanım'la yaptığımız zamanlar 19'da. 19'da Evet, e, izliyorum Bilal abicim. Çok güzel şeyler söyledi Afra ve Mert'le ilgili. Biraz sonra o bölümde bunları da konuşalım. Benim de böyle bir haritama baksa keşke. Öyle şeyler söyleyeyim, yapıyorum. söyleyeyim. Evet, çok selamlarımı iletin. Afra ile Mert'le ilgili böyle tartışacaklar bir şeyden bahsetti. Hani bu dönemlerde olurmuş ya burçlarla ilgili Evet, evet, sanıyorum. Ee, evet. Yani şu anda çok iyiler ama biraz sonra konuşuruz. Biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra sevgili Onur Akay'la Afra ve Mert konusunu da konuşacağız. Onur Akay, ne olacak bu Güllü mevzusu sence? Yani şarkıcı Güllü'nün vefatından sonra bugün 42. gün hala gizem çözülemedi. Sence nereye gidiyor bu konu? Ne diyorsun? Sen de bu işe çok e, Evet. dikkat ediyorsun. Biliyorum, yayınlara katılıyorsun, televizyon programlarına katılıyorsun. Ne diyorsun? Evet, seni de andık. Selamlarını ilettim geçen hafta Bilal abicim. Tahir Sarıkaya. O da sana çok sevdiğini, çok selamlarını iletti. Aleykümselam. Canlı yayında söyledim selamını. Sağ ol. Şöyle, orada da söylemiştim ben Bilal abicim pazar günü. Evet. Gül'ün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada işte tekrar kızının bu hafta savcılığa çağrılacağını söyleyince hemen son dakika bu önemli bir şey, önemli bir bilgi dedi Tahir Sarıkaya ve işte çağrıldı Bilal abicim. Fakat Çağrıldı. Çağrıldı. çağrıldı, tekrar soruşturma yapıldı. Tekrar Sultan da çağrılmış sanıyorum. Tabii, Çünkü tabii. Ayrı ayrı ifade. Ayrı ayrı. Evet, ayrı çağrıldı. ayrı ifade verdiler. Aynı gün Çünkü Bilal çağrıldı. abicim, evet evet. Çünkü e, tanıklar vardı biliyorsunuz. İşte birçok açıklayan onlarla ilgili hem WhatsApp mesajları çıkmıştı. Onları kabul etmişti. Fakat tanıkların diğer açıkladıklarıyla ilgili hiçbir ispat yok Bilal abicim. Hiçbir delil yok. Sadece sanki böyle birilerinin isteğiyle açıklıyorlar gibi. Savcılık ayrı görüyor, sosyal medya ayrı. Savcılık bir şey itilme, bir kaza olarak görürken ama sosyal medya maalesef bunu bir cinayet olarak hala ele alıyor. Raporlar, sonuçlar ne çıksa bile sosyal medya kesinlikle inanmıyor. Yani inanmayacak da bence. Öyle bir algı oluşturdular. Aslında bu cinayet değil, elin bir kaza yani. Çünkü olsaydı öyle değerli bir savcı da var başında. Çoktan tutuklama gelirdi Bilal abicim bu kadar açıklamaya. Eğer bunların bir e, ispatı olsaydı, kesinliği olsaydı sinirli anlarında birbirlerine söyledikleri şeyler evet hayırlı bir laf değillermiş. O kesin doğru. E, Artık e, oğlunun yaptıkları da çıktı ortaya. Kadese basmış. Kızının da işte hayatındaki kişilerle ilgili herhalde Güllü abla istemiyordu ve sorunlar yaşıyorlardı. Fakat Güllü abla da çok kolay biri değildi Bilal abicim. O da bu alkol aldığı zaman etrafını çok çok yani zorlayan, ertesi gün hatırlamayan ama çok zorlayan biriydi. Yani kolay değildi. Ben yakından da bildiğim için. E, Çocuklar da çok zorluklar yaşamışlardır yıllarca sahnelerde. İşte bu alkolün verdiği etkiyle birbirlerine davranışlarında aile içinde sorunlardan dolayı da bazı zamanlar insanlar sinirlenince bu şekilde şeyler söyleyebiliyor demek ki. Ama bir anneye hiçbir zaman söylenmez. Vurulma zaten o çok kötü vurma olayı. Dövme yani anneye el kaldırma. O bir kere hiçbir şekilde olmamalı. Yani ne olursa olsun. Hadi sinirlendi, kendini kaybetti, bağırılmaz bile anneye ama maalesef ki onlar da olmuş. Ama işte yine geliyoruz bu ünlülerle ilgili konuştuğumuz yasaklı madde olayı gibi biraz önce.
ünlülerin çocuklarında da görülüyor maalesef Bilal abicim. Bir tek Maalesef. ünlünün değil, birçok ünlünün. Onun içinde zaten her şeyi yaptıran alkol ve bu yasaklı madde yani. Ondan kaynaklı oluyor bunların hepsi. Ama o anda ben hala eminim ki bir itme yok. Yani bu bir kaza olduğunu düşünüyorum. Ve son 2 rapor kalmış Evet. beklenilen. Bugün öğrendim. Daha o 2 dakikalık o düşmandaki sesler ve bir şey daha bekleniyormuş. Bir rapor daha bekleniyor sanırım. Ha evet, o inceleme ekibinin tam rapor vermesi. Ondan sonra da Fizik mühendislerinin, evet. evet, 3 tane fizik mühendisi evet, bilirkişi heyeti. Onlar ölçüm yaptılar olayın olduğu odada ve aşağıda düştüğü yerde. O ölçüme göre bir rapor çıkaracaklar. Daha evvel benzer şekilde bir cinayeti aydınlatmış bu fizik mühendislerinin orada yaptıkları tabii. çalışma. Bir o bekleniyor dediğin gibi. Bir de kameraların ses ve görüntü raporu bekleniyor. Aynen. Evet. Onları bekliyorlar Bilal abicim. İşte o zaten zemin raporu geldi. Sen Evet. ne düşünüyorsun Bilal abicim? Ben böyle düşünüyorum. Valla bir elim bir kaza olarak düşünüyorum. Ya öyle o kadar yoğun bir şekilde bu kaza değil cinayet diye o kadar çok iddia var ki üst üste. Yani ve kız da Ama ısrarla aylar geçti kızlar Bilal abicim. Ay geçti yani 1,5 ay olacak. O zaman bunu sadece sosyal medyadan veya ekranlardan söyleyenler niye ispat edemedi de bir tutuklama gelmiyor? şimdi dün bir profesörü dinledim. Bir profesör bu konularda uzman. Bu tür ceza üzerine uzman. E, ağır ceza üzerine uzman bir profesör. Diyor ki burada diyor söz konusu olan anne olduğu için diyor e, daha dosya tamamlanmadığı için diyor kızına diyor bir gözaltı uygulanmıyor diyor. Ve annenin ölümü söz konusu olduğu için diyor. Bir de %100 diyemiyor diyor yani deliller bu kız katildir diye diyor. Anne ölümü olmasaydı başka bir dava bu söyleminden ben şunu anlıyorum. Eğer anne ölümü olmasaydı yani başka birisine karşı işlenmiş bir cinayet olsaydı bu kadar aleyhte ifade çünkü ifadeler delil, şahitlerin ifadesi. Bir şahit ifadesiyle insan 20 sene yatırılıyor. Yani başka bir delil Tabii. yoksa. Şahit ifadesini ispat ederse söylediklerini de e, ikna ederse savcıyı, hakimi. Şimdi bu anne ölümü olmasaydı başka türlü bir şey olsaydı, başka türlü bir ölüm olsaydı başka birisinin e, bu kadar aleyhte ifadeyle bu kızı gözaltında tutarlardı. Belki ondan sonra da tutuklarlardı diye düşünüyorum. Yani çünkü tutuklanması demek %100 suçlu olması demek değil. Ama tutuklar ya tweet atanı tutukluyorlar Onur. Günümüzde gazeteci arkadaşları tutukluyorlar. Yazının içine bir suç çıkarıp suç bulup tutukluyorlar. Yani burada bir cinayet ve arkasında o işledi diyen bir sürü tanık çıkıyor. Yani 2 tane tanık çıktı cinayeti o işledi diye. Ee, yani yarın bir Ama kimse gün odada yok Bilal abicim. Hepsi efendim eski yaşanmış. Kendilerine eskiden veya sonradan söyledi diye şeyler iddia ediyorlar. Bir sultan var odada. İkisi de soruşturmaya alınıyor. Soruşturma teknikleri var Bilal abicim. Öyle bir teknikle onları anlarlardı yani. Konuştururlardı diye de düşünüyorum ben. evet çok üzerlerine de gitmiyorlar. Onu herhalde finalde yapacaklar. Kanaat getirirlerse o çapraz sorguyu falan Evet. yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Öyle bir şey yapmıyorlar. Yani savcı oturtuyor, sorguluyor. Ben de savcıya ifade vermeye gidiyorum. Biz de sen de gidiyorsun. Bize de dava Tabii. açtıkları zaman oluyor. Ünlülerden dava açan olduğu zaman. Oldu geçmişte. Şimdi burada e, ne diyecektim sana? Yani şu anda şeyi bekliyorlar. İşte o 2 tane raporun sonucunun gelmesini bekliyorlar. Ondan sonra kuvvetli şüphe oluşursa şimdi şüphe var savcıda. Şu anda savcıda şüphe var. Yok diyemeyiz. Tabii. Olmasa çağrı Herkes de ifade var. alır mı? Bu Herkes de var Bilal abi. evet bu üçüncü ifadeleri. Ancak küçük de olsa bir kapı var.
masum olduklarının %30-35 şu anda masum oldukları fikri var. %65-70 bunlar suçlu, sadece kızı değil, yanındaki işbirlikçisi sayılıyor Sultan. Her şeyi biliyor, ses çıkarmadı ve onu koruyor. Yani o da eğer ceza verilecekse ona da verilecek sonuçta. O da onun kadar yatar. Tabii. O, Eğer öyle bir o şey diyecek varsa ki tabii. o diyecek ki şimdi Sultan'ın ifadesini dikkatle dinleyince, okuyunca benim arkam dönüktü, ben diyor işte yarılan şeylerimi diyor, dikişlerimin arasında cam kırıklarına, dinledin mi onu? Cam kırıklarına bakıyordum, Tabii. arıyordum filan. Arkam dönüktü diyor. Şeyin ne yaptığını görmüyordum, bilmiyordum anlamında. Bircan yok, Tulay. Neyse Evet, kızının. kızının ne yaptığını görmüyordum, bilmiyordum. Onun görüşüm kapalıydı filan, göremiyordum falan. Yani orada kızı annesini itip Tuğyan. de olabilir yani. O da olabilir yani. Ben yani orada kendini aklamaya çalışıyor, anladım ben. Bir şey olduysa bile orada kız neydi adı? Evdeki ikinci kız kendini aklamaya çalışıyor. Gitti. Nereye gittin? Ha, geldin. Yani kendisi, Herhalde bir internet problemi oldu Bilal abicim. Geldi. evet. Yani orada orada da bir şey var. O ifadede, o tam düşme anında da bir şey var. Kızı da diyor ki benim arkam pencereye dönüktü. Bir gürültü duydum. Döndüm baktım annem yok diyor. Hemen cep telefonumu aldım, fırladım aşağı filan. Yani bunları savcı üçüncü kere anlattırıyor bu ikisine de. Üçüncü ifadesi. Savcı bir şey yakaladım arada. Aynı şeyleri tekrar tekrar bilerek anlattırır tabii. Yakalamadığımı Tabii. yani savcı o masum olduklarını da oradan çıkarabilir savcı. Öyle bir örtüşüyordur ki ikisinin de ifadesi ve hem kendi söylediklerinin birbirlerinin söyledikleri her seferinde hiç hata yapmadan konuşuyorlardır savcıya göre belki. Savcı bu işin uzmanı. Belki oradan da masum olduklarını fikrindedir savcı, bilemeyiz. Yani eğer kuvvetli delil olursa savcının elinde, mesela işte o raporlardan biri kuvvetli gelirse cinayet diye, o zaman onlarla başka türlü konuşur savcı. Tabii. 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 Başka türlü konuşur. İnşallah sonuçlansın. Neyse. Eğer ki öyle bir şey varsa cezasını çeksin. Çok önemli bir şey bu. Ama Ama yoksa yoksa da oldu. Böyle değil mi Bilal abicim? yoksa da kesin olarak yok diye de dosya kapanır ve savcılık da o konuda öyle bir açıklama yaparsa, o zaman da herkesin özür dilemesi lazım bu kızlardan. Tabii. Yoksa da öyle. İşte bak, az kaldı. Şimdi bu profesör, dün dinlediğim profesör diyor ki bu ay içinde diyor, bu ay sonuna kadar diyor, bu iş diyor ortaya çıkar diyor. O raporlar gelir diyor. Fakat bir başka uzman da YouTube'da bir video izledim. Yine böyle cinayetler üzerine bir uzman. Bu raporları da, bu bilirkişi çalışmalarını da iyi biliyor. Bu bilirkişi çalışmaları bazı olaylarda cinayeti çözer ama diyor her olayda çözecek diye bir şey yok diyor. Tabii. Bazı olaylarda diyor bir netice çıkmayabilir diyor bu bilirkişi çalışmalarından diyor. Hem o fizik profesörü için hem o ses kayıt, görüntü kaydı için diyor. Evet. Ama Mesela tabii birçok noktadan bakıyorlar. Bir tek ondan değil de. tabii birçok da, mesela dün bir yerde ısrarla yazmışlar, salondaki kameraların fişini kim çekti, niye çekildi? Salondaki kameralar kayıt yapmıyormuş. Evin salonundaki güllünün. Zaman zaman temizlik yapılırken çekiliyormuş ve bazen annesi onları takmayı unutuyordu oğlu. Bir Öyle mi? yayında ben de arkadaştım. Çok temizlik yapıldığı için Güllü ablanın temizliğe karşı bir hassaslığı vardı. Doğru. E, Sürekli de o fişlerin aralarına kadar kapıların yani çok silinir. Onun öyle bir şeyi var. Hep de sürekli temizlik yapılırken çekildiği zaman arasına takmayı unutuyormuş. Unutuyormuş ha. Evet. Ben öyle duydum. Oğlunun ağzından bir yayında. Anladım.
Anladım. Dün gece Galatasaray'ın Ajax'ı Hollanda'da 3-0 yendiği maçı izledik ve Galatasaray'ın başarısı herkesi mutlu etti. Evet. Ancak buradan Hollanda'ya Sen Galatasaraylıydın değil mi Bilal abicim? efendim? Galatasaraylı mısın sen? Evet, evet, Galatasaraylıydın değil mi? Evet. evet. Çok şükür Galatasaraylıyım. Evet, Ben evet. de Saraytaş. Sen, sen her takımı hepsini tutuyorsun. Evet. Burada maçı izlemeye pek çok Türk vatandaşı gitti Hollanda'ya. Gidenler arasında İrem Derici ile Galatasaraylı olduğu Evet. İrem Derici Onlar da ile DJ ve dansçı nişanlısı Melih Kunukçu da vardı. Ancak onlar maçı izleyemediler ve İrem Derici kahroldu. Sebebi de maçtan önce Amsterdam'da gezerken bazı holiganlar, Hollandalı Ajax taraftarı holiganlarla Melih Kunukçu arasında tartışma çıkıyor. İşte o Galatasaraylı Türk, onlar da Hollandalı, anlıyorlar bunun Türk olduğunu, Galatasaraylı olduğunu. Herhalde kafalarda kıyak. Tartışıyorlar tabii. filan. Tartışıyorlar. Tartışma büyüyünce İrem Derici ile Melih Kunukçu topukluyor. Oradan uzaklaşıyorlar. Otele doğru gidiyorlar. Fakat peşlerinden polisler geliyor. Demek ki o holiganlar bunları şikayet etmiş. Hollandalılar. Hollandalı polisler geliyor, kimliklerine filan bakıyor. Siz diyor niye tartışıyorsunuz, kavga çıkarıyorsunuz, bela mısınız? Buraya olay çıkarmaya mı geldiniz? Ne yapacak? Ya diyor biz maça gideceğiz falan, maça falan gitmeyin diyor. Siz diyor hangi oteldesiniz? İşte bu otelde geldik zaten. Tamam çıkın yukarı odanıza diyor. İnmeyin aşağı diyor. Odanıza kalın diyor polisler. Bunlar işte o polislerin elinden kurtuluyoruz sevinciyle çıkıyorlar yukarıya. İrem yukarı çıkınca diyor ki ya sonra biraz dinlendikten sonra biz niye odamızda hapisiz ya diyor. Yani biz inelim maçımıza gidelim diyor. Bakıyorlar dışarıya polisler kapıda. Bir sürü polis var kapıda. Ondan sonra biz inersek diyor Melih Kunukçu nişanlısı bizi bunlar nezarete atar. Bu sefer uğraşırız. Yani niye çıktınız diye. E, Tabii. Avrupa'da bu işler hakikaten kural işi yani biliyorsun sen de. Polis Tabii. bir şey söylediği zaman hapse girdin bir de orada derdini anlatana kadar Türk konsolosluğu falan devreye girinceye kadar 2-3 gün geçer. Melih Kurukçu diyor ben inip konuşayım diyor. İn diyor kocacığım sen git konuş. Gidiyor konuşuyor polisler diyor ki hayır diyor maça falan gidemezsiniz. Siz olay çıkarmaya müsaitsiniz. Maç bitene kadar odanızdasınız. Kız İrem Derici isyan ediyor. Felç geçirecektim diyor. İsyan ediyor. Ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor filan. Ondan sonra odada televizyondan seyrediyor. Sonra da dönüyor geliyor buraya. Böyle bir olay. Yani sen de çok Avrupa'ya gittin. Oradaki davranışlarımıza biraz daha dikkat etmeliyiz aslında değil mi? Burada İrem Derici burada atıyor tutuyor uçakta tartışıyor şunu yapıyor bunu yapıyor filan ama orada yemez bunlar ya. Ne dersin? Tabii. İşte burası rahat ve özgür aslında değil mi Bilal abicim? Aynen. Yani evet. Ee, yani İrem Derici bir de Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından en başta onun olması lazım aslında. Ama tabii İrem Derici de bu fanlar arasında aslında e, yani bu şekilde davranışlar ünlü olmasa da ara sıra olur ya takımlar arasında ya abicim aslında saygı sevgi çerçevesinde olması lazım. Her iki taraftarda, takımın taraftarı da. Fakat İrem Derici zaten yapısında var Bilal abi. Öyle Var. atarlanmak. Onun yapısı gereği e, o fanatikler gibidir zaten eminim ben. Ya Ara sıra olan gibidir ki e, onlarla böyle bir şey olmuş. Polis yoksa küçük bir şey olsa bu kadar da üstünde durmazdı yani. Demek ki biraz onları fazla bir şekilde rahatsız etmişler herhalde. Olay çıkmadı. Ne güzel önlem oluyor. Türkiye'de olsa aslında böyle beklemezler. Bu kadar olmaz da değil mi? Yani bu kadar aslında böyle dikkat etmek lazım. Sonra da korusun biri bıçak çeker bir şey olur. Allah Her korusun. şey yaşanabiliyor. Allah korusun. Yaşanabiliyor. Belki de onu önlemiş oldular. Belki onların peşini bırakmayacaklardı. Polis bir şey gördü. Maç sırasında yanlarına gidip
bir şey yapsalar değil mi? Engellenmiş oldu bence. O kapıda beklemeleri güzel bir şey olmuş. Fakat Türkiye'yi temsil ediyor. Türk olduklarını biliyorlar. O pek iyi olmamış bizim için. Tabii tam da bilemiyoruz. Belki de bunlar haklı. Karşı taraf çok aşırı da böyle fanatiklerin yaptığı şeyler dediğiniz gibi alkollü olabilir. Belki onlara tahrik ettiler. Her şey olabilir. İrem Derici'nin yapısında da var. Biraz daha sakinleşse daha iyi olur. Bak 2000 senesinde ne olmuştu? Hatırlatayım. 2000 yılında Galatasaray Avrupa UEFA Kupası finaline kaldı. İngiliz Arsenal'le İngiltere'den Arsenal'le beraber finale kaldılar ikisi ve final maçı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanacak. Türkiye'den bir sürü taraftar gitti. İşte ünlüler gitti, iş adamları gitti. Bir sürü uçak kaldırıldı Türkiye'den final maçı için. Çünkü stadın yarısı Galatasaray taraftarına ayrıldı, yarısı Arsenal taraftarına ayrıldı. Dolayısıyla 15-20 bin, 25 bin Türk gitti. Gidenler arasında Aykut Işıklar da vardı. Allah rahmet eylesin. Gazeteci arkadaşımız, benim ağabeyim kadar sevdiğim değerli bir gazeteci. Aykut Işıklar koyu Galatasaraylıdır. Boynunda atkısı filan, üzerinde sarı kırmızı forması. İçki içmeyi de severdi. Ondan sonra o maçtan önce gündüz vakti Kopenhag caddelerinde o herkes de tanır Aykut Işıklar'ı, Türkler. Aykut abi gel vur Şerefe abi, kaç atarız abi, kaç atarız, kafa kıyak. Ondan sonra İngilizler şarkı söylüyor. Aykut Işıklar ve yanındaki Türkler onlara cevap veriyor. Marş. Onlar onlara marş, onlar onlara marş filan. Bir kavga çıkıyor. Sarhoş, onlar da sarhoş. Aykut Işıklar'ı bir dövüyorlar abicim. Bir dövüyorlar orada sandalyelerle filan. Aykut da o zaman yani 60 yaşında filan tabii. 55 filan yaşında işte. Genç değil ki kendisini koruyabilsin. Çok kötü dayak yedi. Kemikleri filan kırıldı, kaburgaları filan. Maça hastaneye kaldırdılar orada Kopenhag'da. Maç filan gidemedi maça filan. Hastanede ağzında tüp filan böyle. Orada bir hafta mı 2 hafta mı ne yattı. Sonra ambulans uçakla getirdiler. Burada da tedavisi devam etti. Ya işte ben de bunu demek istedim. Ya onlar da yaşasaydı bence polisi iki önlem almış. Yani olabilirdi. Her şey olabilirdi. Çünkü fanatikler, holiganlar alkolün etkisiyle o çılgınlık oluyor orada artık. İnsanlar değişiyorlar. Tabii. Olduklarından başka bir şey oluyorlar maalesef. Yani çok kötü bir olaydı o Aykut abininki. Sonra iyileşti tabii. Her şeyden başka Avrupa'da dediğin gibi. Ben mesela bir ayakkabım benim sahne ayakkabısı. Böyle özel yapılmış taşları vardı. Ben onunla geçemedim mesela Almanya'da bu X-Ray'den. Ayakkabı incelemelere gitti. Tabii. Yani çok ilginç. Burada yani şöyle bir şey olmuyor pek o ayakkabıyla yani o zamanlar şimdi değil de bayağı bir yıl önce oluyor. O taşlar 10 yıl var. Tabii o taşların şeyi ne, mahiyeti ne, sahici pırlanta mı, sahici pırlanta falan çıkarsa onlar vergisini ödedim mi, ödemedim mi? Nereden getirdin? Ona Kaçak mı bakıyorlar? Ülkeye, Tabii ülkeye kaçak mı sokuyorsun? Olabilir. Ülkeye kaçak mı sokuyorsun filan? Tabii. Ya bırak pırlantayı. Pırlanta değildi tabii de. Evet. Şeydi, ne deniyor onlara? İmitasyon. Ama bir şey imitasyon da değil de bir şey deniyordu. Öyle bir taşlarla yapılıyor. Ama pırlanta gibi duruyor tabii. Belki de dediği gibi bileler. Bu benim aklıma hiç gelmemişti ilk kez. Evet. Ben Fransa'ya girerken ailemle sene 1998 Dünya Şampiyonası olduğu sene 98 miydi 96 mıydı unuttum geçmiş zaman 98 olabilir. Dünya Kupası olduğu zaman Paris'e gidiyoruz Dünya Kupası'na. Havalimanında rastgele gümrükçüler gelen yolcular için seçim yapıp valizleri açtırıyorlar. Onlar tecrübeli, kimi arayacaklarını bilirler. Bizi aile gördüler. Dedi bunlar kamuflaj yapıyorlar demek ki aile görüntüsünde. Geldiler buraya bir şey sokacaklar falan. Kim bilir bizi niye arasınlar yoksa.
Ondan sonra bizim bizim valizlerimizi açtırdılar. Didik didik ettiler. Didik Evet. ettiler. Bir şey bulamadılar. Sadece benim bir Galatasaray eşofmanım vardı. Pijama niyetinde yanımda götürüyorum. Otelde giyiyorum. Galatasaray eşofmanı Adidas. O Adidas logosunu eşofmanın altındaki üstündeki logoyu mübalağasız 10 dakika incelediler, biliyor musun? 10 dakika. Logo sahte mi değil mi? Fotoğrafını çekiyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeriden birisi geliyor, ona göz filan. O ara çok şey vardı. Taklit ürünlerle mücadele vardı Avrupa Birliği'nde. Avrupa'da çok vardı böyle taklit ürünlerle ve Türkiye'den görüyorsun. Türkiye çünkü bu işin menbaalarından biri. Türkiye'de çok yapılıyor ya bu iş, sahte. Lacoste bilmem ne, aynısını yapıyorlar. Tabii. Ya öyle bir sorguladılar ki beni. Yani başka bir şey bulamadı bundan. Sahte de olsa ne olacak Sahte olsa mesela? yandın. O bir tane içinde, o Sahte sizin olsa, kendi giysiniz. tamam da ama yok. Sahte olsa, çünkü bunlara yetki vermiş bütün firmalar. Yakaladığın zaman Adidas'tan yetki almışlar mesela, Alman firmasından yakaladığın zaman onu kullanana, satın alıp kullanana ceza yazma yetkisi var adamların kanununda. Ve o bana bir ceza yazarsa bizim paramızla dünyanın parası ceza yazacak, anladın mı? Bilmiyorum gözaltı şu bu filan var mı ama para cezası çok yüklü olduğunu biliyorum. Gerçek olduğuna inandılar, sonunda ikna oldular. Hangi şehirden aldın? Hangi ülkeden aldın? İstanbul, mağazanın adresi, şu bu, bir sürü kıldan tüyden sorular. Yani Avrupa çok farklı. Çok detaylı, çok başka şeylere bakıyorlar. İrem Derici yine otel odasında maçı izlediğine dua etsin. O kadar olaydan sonra. Değil mi? Karakolda sabahlayabilir. Evet. Sevgili Onur Akay, Taşacak Bu Deniz dizisi çok başarılı. 10 reytinglere ulaştı. Ancak onun bu başarısı bazı diğer rakipleri, dizi yapımcılarını tabii ki düşündürüyor kara kara. Bu dizi daha da yükselir. Daha da yükselirse bizim reklamlarımız iyice düşer. Ne olacak piyasa? Piyasayı işte bu dizi alır götürürse bizler ne kazanacağız falan diye düşünüyorlar herhalde. Şöyle bir şey var. Şimdi sosyal medyada bunu bana birisi söyledi. Sosyal medyadan görmüş o da. Bir dizi yapımcısı Instagram'da bir dizi eleştirme, Instagram'da da hesabı olan, Twitter'da da hesabı olan, biraz öne çıkmış, bilinen bir dizi yapımcı eleştirmenine para vermiş ve Taşacak Bu Deniz dizisini karala, gözden düşsün, ona çamur at demiş. Yani bunun menfaat karşılığı bu dizi eleştirmenin daha önce geçmişte de bazı oyuncuları karaladığı, yani bile isteye o oyuncularla ilgili gerçek olmayan iddialar paylaştığı, bazı dizileri yine böyle karaladığı, dizileri de karaladığı, onlara kulp taktığı filan yazılıyor. Bu iddiayı yazan bunları da eklemiş. Ya ne oluyor yani bu nasıl bir rekabet? Böyle çirkin rekabet mi olur? Maalesef ki bu piyasada var Bilal abicim. Peki o dizi çok yüksek bir takipçiye mi sahip Bilal abicim? Yani hemen basında haber mi oluyor yazdıkları? O kadar büyük kitleye ulaşıyor mu? Kendi çevresi kitlesi var. Yani bir kitlesi var. Tabii ki bir yerde yazıldığı zaman o forward edilirse bir sürü sahte hesaplar var şimdi yapımcıların emrinde, elinde. Onlar da köpürtüyorlar, forwardlıyorlar. Yani tabii ki çok yanlış. Bu bu sanat camiasındaki her tarzda böyle şeyler yapılıyor ama diğer kişileri yani ekmek yapmak değil mi bu Bilal abicim? Onların işini, başarıları, emek vermişler. Emeklerine yazık değil mi? Olmayan şeyleri yazarak kötülemek. Onu yapan kişi de yaptıran da çok büyük yanlış bence. Kendi ona harcayan zamana
veya ona vereceği paraya kendi dizisine yatırım yapsın. Kendi dizisinin PR'ine harcasın ve kendi dizisinin senaristleriyle başka türlü güçlendirsin. Karşısında rakip olarak dursun o zaman, değil mi Bilal abicim? Her zaman da hep dememeli. Tabii ki başka şeyler de olacak. Her şeyin bir zamanla sonu var. Sonu gelebilir. Yeni çıkan bir kişi plana çıkabilir. Her meslekte de böyle, yani gençler, yeni yüzler geliyor. Eskiler işte e, artık anne baba rolüne geçiyor. E, Dizilerde yer alabiliyorlar. Yani bu da aynı şekilde yapımcının büyük bir yanlışı bence. Kimse bu. Büyük bir yanlış değil mi? Yani burada bir paniğe kapıldı herhalde. Böyle bir önlem alabilirim diye düşündü. Ama bu belden aşağı vurmak bir yerde, yani böyle bir şey Allah, yapmamak lazım. öyle bir önlem bile alamaz Bilal abicim. Güzel, kaliteli olan her şey yerini bulur. Halk yazılarını da dikkate almaz. İzlediği zaman görür. İşte Hande Erçel'in dizisini mesela, o kadar iki tane starın olmasına rağmen senaryo nedeniyle yaşadı. Evet, aynı şekilde doğru söylüyorsun. Evet, bu arada Dilek Şenyurt burada, benim abonem, özel abonem Dilek Şenyurt burada. Biraz önce Nelly Manzano'yu gördüm. Arjantin'den Nelly Manzano'yu gördüm biraz önce. Sana da selam söyledi Onur Akay. Nelly Çok Manzano, selamlar benden de. evet, Dilek Şenyurt ve Nelly Manzano özel abonelerim burada. Onur Bey'e sonuna kadar katılıyorum diyor Dilek Şenyurt. Nelly Manzano, iki büyük insan Bilal Usta ve Onur Usta, gönülden selamlar getiriyorum diyor. Türkçe Sevgiler. yazıyor. Arjantin'den ama Türk Evet. yazıyor. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel diğer özel abonem. Samiye Hanım yok galiba. Yusuf Dündar burada mı? İstanbul'dan özel abonem Yusuf Dündar. Delfina Dimasio, Şili'den Delfina Dimasio. O da yok ama sonradan videoları izliyorlar, biliyorum. Peki sizler de dilerseniz arkadaşlar özel abonem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp sonra yönlendirmeleri takip etmek. Orada çeşitli alternatifler var. Onlardan biriyle özel abone olabiliyorsunuz. Peki Şili dedik, Şile'ye geçelim. Sevgili Onur, Evet. Şile'den Bizde de bizim de Şile'miz var, değil mi? evet, Şile'den haberleri var sevgili Onur Akay'ın, sizleri mutlu edecek. Onurcuğum, seni dinliyoruz. Canım, Evet. Afran Saraçoğlu ve Afram Demir hayranları Afram burada. Afram Fan Club Grup. evet, Herkes burada. Görüyorum, yazıyorlar zaten. Artık isimleri ben bile tanır oldum Bilal abicim. Bazı isimleri sürekli yayınımızda mesaj atan isimleri görünce hemen tanıyorum, biliyorum yani. Yüzlerini görmesem de isimlerini biliyorum. Anlıyorum evet. burada olduklarını. Mesela Çiğdem Arslan Argun hep böyle mesajlar atıyor, yazıyor Çiğdem öyle. sevgilerimle. Evet, şöyle Bilal abicim, çok iyi aralarında, hiçbir problem yok. Sizin e, yayın yaptığınız astrolog hanımefendi de onların evleneceğini söylüyor. Bence çok iyi bir şekilde bir enerji uzmanı, değil mi? Bu Tabii konuları tabii. hissediyor bence. Dedikleri Evet, çıkıyor. Çıkacak yani. Bazen tabii gökyüzünde olan, ben o kadar o konuda bilgili değilim ama şeylerden tartışmalar olabiliyor diyor. Henüz öyle bir şey yok. Yani aralarında olduğunu ben öğreniyorum çok çok yakın çevreden. İşte Afra Saraçoğlu bu hafta sonu Cuma günü çıkıyor sete. Set başladı. O da e, onun çekimleri de başlayacak. Mert Ramazan Demir dışında bir arkadaşıyla. Fakat daha önce işte kısa süre önce canlı yayında da söylemiştim sizin Bilal abicim. O doğru demiştim. Şile'ye aslında Mert Ramazan diye hep Akçay'a da geldiler biliyorsunuz. tabii, Kısa bir süre ziyaret ettikleri gibi Şile'de de Mert'in ailesini ziyaret etmişlerdi. Orada da çok eğlenmişler. Onu da yeni öğrendim. İşte mantarlar, oradaki bazı yerlerde mantar toplanıyor. Orada
yapmışlar, eğlence yapmışlar, dans etmişler, müzikler çalarak hem nasıl onların dans edişini görenler olmuş. Hep bana söyledi. Ben sadece halkın söylediğinden değil de şeyden de duydum. Zaten yakın çevreden de duydum. Bazı arkadaşlar da vardı. Onların arkadaşları da vardı. Yanlarına daha sonradan gelmişler. Mert'in ailesi de Afra'yı çok seviyor. Yani çok iyi bir şekilde gidiyor. İşte tabii bu profesyonel işte işlerinden bunu göz önüne de çıkaramasalar da zaman zaman yakalanıyorlar yani. Artık herkes muhabir biliyorsunuz. Anında Öyle. sosyal medyadan atıyorlar. Muhabir bile kullanmıyoruz. Eskiden bizim muhabirlerimiz olurdu. Gerek bile kalmıyor. İnsanlar gönderiyor. İstihbarat geliyor Bilal abicim. Tabii ki muhabir yine her zaman lazım ama ondan dolayı yani her şey neredeyi kimse merak etmesin. Antiler veya böyle işte hani onlara karşı olanlar sosyal medyada zaman zaman yazıyorlar ama bence antiler de şoklarda. Hissediyorum, görüyorum gelen mesajlardan. Hiç beklemiyorlardı. Bilseler de yalanlayanlar da vardı ama Bilal abicim bazı beklemiyordu. Bizim doğru söylemediğimizi söylüyorlardı. Hep sen de beni yazıyorlar ara sıra görüyorum. Evet. Ama şimdi onlar da böyle bir şaşkınlık içindeler. Daha da şaşıracaklar inşallah. Göreceksiniz zamanla. İnşallah, inşallah. Yani Afra'dan çok yakında diziden çalışma fotoğrafları, çalışma ile ilgili videolar, çekimlerle ilgili yapımcı sosyal medyaya mutlaka koyacaktır. Çünkü zaten dizi Tabii. 2-3 haftaya kadar yayına gireceği için yoğun bir PR çalışması yapacaktır ve Afra Saraçoğlu'na da hayranları doyacak bu paylaşılan fotoğraflarla, videolarla ve dizi de zaten başlayacak. Mert Ramazan Demir'le ilgili ise hazırlıklar devam ediyor değil mi Onur Akay? Diziyle ilgili, onun çekeceği diziyle ilgili. Evet. Fakat onun da hazırlıkları devam ediyor. Evet. Biraz daha vakti var onun Şu anda hala kast aşamasındaymış. Hala kast aşamasında. Ben de öyle duydum. Evet. Bilal abicim. Yani kesin değil. O çıkan isimler Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncuyla ilgili bir iddia vardı Bilal abicim. Evet. Bana da söylemişlerdi. Ben kesin değil demiştim. Olabilir böyle iddia var demiştim ama sanıyorum ki öyle bir şey yokmuş. Bir yerden onu da şimdi sen dizinden bahsedince evet. bana söyleyen tabii yani var diyen de bir kaynak oldu ama bir de bir kaynak var Bilal abicim. Yani başka bir isim söyleniyor. Anladım. Yani Mert Ramazan Demir'le biraz daha böyle enerjisi yüksek, kendisi gibi daha böyle genç ve yani çok ismi duyulmamış bir genç yetenek de olabilir Mert'e partner olarak. Çünkü Mert'le onlar iyi kaynaşırlar. Mert onu oynatır zaten karşısında. Güzel olması çok Tabii. önemli. Güzel olması çok önemli. Yani Mert'e yakışacak bir partner olması lazım. Bir de bir şey daha öğrendim Bilal abicim. Afra'ya benzeyen birini de arıyorlar diye bana söyleyen biri oldu. Bu bomba. Bu haber şöyle senin dediğin gibi evet. Yani Afra'ya benzeyen Afra gibisini bulamazlar da bulamazlar tabii ama böyle onu andırsın. İnsanlarda bir şey var tabii ikisine karşı çok büyük bir ilgi olduğu için Türkiye'de ve dünyada. Biraz hiç değilse benzer bir yani onun gibi güzel böyle yeni yüz dediğin gibi Bilal abi arıyorlarmış. Yani kas devam ediyormuş. Benim de öğrendiğim aynı senin gibi böyle bu şekilde. Kastın devam ettiği. Kastın devam ettiği şeklinde. Yani Mert'e partner olacak olan yeni yüz o kadar şanslı ki çünkü Mert'in oyunculuğu onu da yükseltir. Mert Ramazan Demir dünya çapında
çok büyük ilgi gördüğü için ve milyonlarca hayranı olduğu için o kızın da Mert'in partneri olduğu için doğal olarak milyonlarca hayranı olacak. Mert'le oynuyor. Tabii. Vay, Mert'le oynuyor ya. Kolay değil ki. Mert bunu kabul etmiş. Mert'e layık görülmüş. Demek ki ya bu kızda çok bunda bir şey var ve hakikaten dizide tutacağı için çok şanslı birisi olacak o kız. Kız da çok ünlü olacak. Onun için de yeni yüz Türk dizilerine her yere giriş yapacak. Ama eskilerden yani bence yeni yüz olmalı. Eski böyle tanınmış isimlerle platformlarda diziler çekmesi daha uygun bence. Televizyon olduğu zaman satıyorlardı Arap ülkeleri olsun, dünyanın birçok ülkeleri olsun. Yeni bir yüz olsun bence. Ya İnsanlar yeni yüz istiyor. canım Onurcuğum, sen konservatuvarlısın. Konservatuvarda senin ilişkilerin de hala devam ediyor. Her ne kadar müzik üzerine olsa da sen işin tiyatro tarafında çok iyi biliyorsun. Oyunculuk tarafında çok iyi biliyorsun. Ne yetenekler var konservatuvarlarda. Ne güzel kızlar var ve erkekler var. Başarılı olabilecek, yetenekli değil mi? Yani Çok yani konservatuvardan e, bir dönem çok fazla alıyorlardı. Onu biraz ihmal etmeye başladılar. Oraya da yapımcıların biraz dönmesi lazım. Hem oyunculuk adına eğitimler var. Onları keşfetmeleri gerekiyor. Çok kişi var Bilal abicim. Çok önemli bir noktaya değindi. keşke konservatuvarlardaki o mevcut potansiyele eğilseler dizi yapımcıları. Bak şimdi Dilek Şenyurt özel abonem yazdı. Avayaman var dedi. Ama Avayaman Dilek şu anda taşacak bu denizde oynadığı için Mert'e partner olamaz. Keşke olsa Mert'le Avayaman partner. Keşke olsa. Keşke olsa değil mi? Yani öyle birisi. Tabii artık o şu anda olmaz. Çünkü dizisi sürüyor. Evet. Ama ileri zamanlarda onun dizisi bittiğinde işte belki bir projede buluşurlar, belli olmaz tabii ne olacak. Olabilir tabii. Onu kastediyoruz işte. Öyle, Dilek Şenyurt bravo. Yani öyle bir partner kastediyoruz. Hem çok güzel hem çok yetenekli hem de çok genç. Mert'in tam eşi olabilir kamera karşısında. Sonra dışarıda bir şey olmasın ama dışarıda bizim Afra Saraçoğlu'muz var. Mert, Ramazan Demir, Evet. onlar yani zaten couple onlar. Dilek Şenyurt evet olsa ama diyor. Canım çok teşekkür ederim Onur Akay. Yayınıma renk Ben kattın. teşekkür ediyorum. Eksik olma. Bilal abicim. Ben de çok keyif aldım. Yine cumartesi akşamında buluşmak dileğiyle diyorum. Herkese de saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Mutlu bir akşam diliyorum efendim. Cumartesi akşamı Onur Akay saat 19'da yapsak müsait olur musun? Tabii olurum. Müsaitim Bilal abicim. Cumartesi günü. Evet. O akşam 17 ile 18 gibi bir işim var da 19'da yaparsak memnun olurum. Cumartesi. Yapalım. Tabii uygunum Bilal abicim o saatlerimde bir sorun yok. Geç saatlerde bazen programlar olabiliyor. Onun için uygunum. O zaman cumartesi 19'da buradan olduk. Evet. İnşallah bakarsınız yine özel bilgilerle yine karşılaşırız. İnşallah. Peki. Sevgiler. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sevgilerimle. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli dostlar, ünlü sanatçı, değerli arkadaşım, dostum, sevgili Onur Akay'la, sevdiğimiz yazar Onur Akay'la bir canlı yayın daha tamamladık. Bize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.